Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda da Blender programını kullanarak Cat Sketcher eklentisiyle yeni bir çizim yapacağız. Bu videoları çekme amacım 3 boyutlu yazıcılarımızı süs eşyası baskı aracından kurtarıp ihtiyacımız doğrultusunda çizimler yapabilmek. Bu seferki videomda ihtiyacım olan bir ara parça üretmeyi planlıyorum. Elimde bulunan bir kafa lambasının köşeleri kırılmıştı ve benim de karanlıkta çalışmam gerekiyordu. Bu kafa lambasına parça üretmektense elimde bulunan geçen çizimini de koruma halkasında yapmış olduğum el fenerini şapkama monte edecek ara bir parça yapmayı planladım. Bu şekilde el fenerini şapkama takarak istediğim karanlık ortamda da rahat bir şekilde çalışabileceğim. Blender programımızı açtığımız zaman bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Burada yeni bir dosya, genel bir dosyaya tıklıyoruz ve ekranımız bu şekilde başlamakta. Sizin Blender programınız bu şekilde başlamıyor ise büyük bir ihtimal 3 boyutlu yazıcı ayarlarınızda yapmadığınız anlamına geliyor. Buradaki videomu izleyerek Blender programınızı 3 boyutlu yazıcılarınızda çizim programı olarak çevirme işlemini yapabilirsiniz. Ortadaki kursuru yok etmek için buradaki Overlays yerine tıklayarak 3D Cursor yerine tıklıyorum ve görünmez oluyor. Çünkü bu cursor Blender'ın kendi bir parçası. Şu bizim işimizin olduğu bir nokta değil. Hangi tuşlara bastığımı görmeniz için Screencast uygulamasını aktif ediyorum, eklentisini. Ve sonradan da Sketcher bölümüne geçiyorum. Kumpas yardımıyla ölçeklendirmeyi yapıyorum. El fenerimizin çapı 21,20 civarı. Şapkamızın güneşliği 7 milimetre. Burada bir çıkıntı var. Çıkıntıdan sonrası da 5,20 milimetre civarı. Ben çoğunlukla sağdan görünüşü çizimlerini yapmayı tercih ediyorum. Harflerin üzerindeki rakamların en solunda Fransız E harfine benzeyen tuşa basıyoruz ve right yani sağdan görünüşe geçiyoruz. Bu bizim ortamız, merkez noktamız. Sketcher eklentisinin burada Add Sketch diyebilirsiniz veyahut da Shift, CTRL ve A tuşlarına basarak da şöyle buraya getireyim. Basarak da çizimimize başlayabiliriz. Hangi yönden bakıyorsanız oranın sağ üst köşesine veyahut da bir dış bölümüne bastığınız zaman oradan çizimimize başlamış oluyoruz. Kafataslak kafamda bir çizim oluşturuyorum. Burada sizin de görmeniz için şöyle şuraya kalemle çizebilirim. Burası el fenerinin tutacağı yeri olacak. Buradan böyle geliyor. Burayı el feneri tutacak ve burası da şapkama tutacak tırnaklardan oluşturacak. Bu şekilde kabataslak bir görünüm oluşacak ve biz bunu şimdi teknik çizim ile Cat Sketcher kullanarak burada ekranımıza çizeceğiz. Boyutlandırmayı da birebir yapabileceğiz. İlk öncelikle eğri ile başlıyoruz. A kısa yoluna tıklıyorum. A harfine tıklıyorum. Bu da eğrimizin de bir merkez noktası olması gerekiyor. Aynı çember gibi merkez noktamı seçiyorum ve eğrimi çizmeye başlıyorum. Burada şöyle bir sıkıntı var. Eğrimiz 180 dereceden fazla olursa yani yarım daireden fazla olursa bu sefer eğriyi öteki tarafa atıyor. Bunu nasıl yapacağız? Buralarda bırakacağız. Sağ klikle normale çevirtiyorum ve ondan sonra tutup bunu böyle uzatabilirsiniz. Ama buradan yapmak isterseniz bu sefer öteki taraftan eğrinizi başlatacaktır. Buranın kalınlığı el fenerinin kalınlığı olacak. Yani ya çapı olacak. Bunu da nasıl belirtiyorum? Şurada da tools'lerimi açayım. Kısa yollarımı buradan görebiliriz. Diameter yani çap. Burada alt O ve alt R'den oluşuyor. Alt O tam çapı, alt R de radyal yani yarı çapının kısa yolu. Burada çizgimi seçiyorum. Alt A'ya basıyorum. Yanlış oldu. Alt R'ye basıyorum. Yarıçapını oluşturdu. Yarıçapım burada el fenerimin çapı 21,25'ti. Burada hesaplamaya gerek yok. Yanlış harfe basarsanız da yanlış kısa yolu yaparsanız da burada bu ölçeklendirmenin üzerine tıklıyorsunuz ve Use Radius'u iptal ediyorsunuz ve tam olarak çemberin tam çapını da ortaya çıkartmakta. Burada rakamın üzerine tıklıyoruz ve Size bölümünde boyutlandırmayı yapıyoruz. Şimdi 21-25 el fenerimizin tam çapı. Biraz daha sıkı tutmasını istiyoruz. 1 milim daha düşük yapıyorum ki sağdan soldan yarımşar milim bu biraz kastırsın. Yani 20,25 diyeceğiz. Enter.
20,25 olarak da bu çapımızı şu an belirttik. Artık çizimimizi her an kapataslak nasıl olacağını size gösterdim. Bunda nasıl siliyorum? Burada Select Box'ta getirtiyoruz. Yani W kısa yolu. D'ye basacağız. Farenin sağ tuşuna basarak da iptal edebiliriz. Tekrardan şu an çizimimize geçmemiz için buraya tıklamamız lazım. Bunun da kısa yolu Shift ESC'ymiş. Tekrardan geçtik çizimimize. Halkamızın merkez noktası bu ortası. Şimdi buradan şöyle bir daire çizeceğiz. Tekrardan eğrimize geliyoruz. Eğrimizin kısa yolu A'ydı. Şuraya bir tane merkez noktamızı belirtip şuradan şuraya getiriyorum. Buraya da gene aynı şekilde merkez noktamı getirip buradan buraya getiriyorum. Şimdi hemen devam edeceğiz buradan buraları da etrafını çizmek için. Hemen bu sefer halkamızın yani ilk çemberimizin merkez noktasını belirtiyorum ve buradan kırmızı olduktan sonra üzerine tıklıyorum. İkinci bir nokta olmaması için arada, yoksa burada degrees bölümümüz, uyarı bölümümüzde hata verecektir ve bir bütün olmadığı için de son noktasında bunun içerisini birleştirmeyecektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kırmızı olduktan sonra basıyorum ve çizgimizi böyle devam ettiriyorum. Artık sağ klikle normalime geçebilirim. Artık dış çemberimin de eğrilerini de tam olarak boyutlandırmasını yapacağım. Şurada tanjant diye bir uygulamamız var. Bu tanjant eğrileri nizami bir şekilde birleştirmekte. Bunu da nasıl yapıyoruz? Kısa yol tuşu neymiş? Shift T. Çoğunlukla ilk harfleridir. Başlarda siz de böyle bir bakacaksınızdır ama ondan sonra da hızlı bir şekilde işlemlerinizi ezberledikten sonra alışkanlıkla hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İki eğrimizi Shift ile seçiyorum. Shift T'ye basıyorum. Burada gene aynı bu şekilde bir harf oluşuyor. Hatta üzerine gelirsek de hangilerinin bağlantılı olduğunu bize kırmızı uyarıyla göstermekte. Buradaki bölümü de aynı şekilde yapıyorum. İki eğrimi Shift ile işaretleyip Shift T'ye basıyorum. Artık bakın nizami bir görüntü oluştu. Aynı şekilde burası nizami bir görüntü gibi görünse de bozuluyor. Ondan dolayı bakın burayı bozamıyorum. Burada çünkü bu şekilde bir kural oluşturduk. Arada sırada buradaki Degrees of Freedom bölümünü de takip etmeniz gerekmekte. Çünkü burası çiziminizin nizami olup olmadığını göstermekte. Bu eğrimiyle bu eğrimi seçiyorum. Shift ile Shift T. Bu eğrimi seçiyorum. Bu eğrimle Shift T. Şimdi kalınlık burada 3 milim olursa güzel böyle. Çünkü el fenerim çok ağır değil. 3 milim buradaki ben çapını yapacağım. Yani buradaki eğrimin geniş çapını, yarı çapı değil, çapını 3 milim yaparsam otomatikman burası da tanjantla beraber birleştirdiğim için burası da 3 milim olacaktır. Alt O. Alt O'ya basıyorum. Şu an neymiş? 4,23'müş. Bunun üzerine şöyle çekiyorum görebilmek için. Şurayı da hatta biraz böyle sağa doğru yapayım. Ekranında siz de daha rahat görebilin. Şuraya tıklıyorum. Rakamın üzerine 3 milim diyorum. 3 milim ve burası da bakın artık bu her milimin yanlış tuşa bastım. Shift'e basıyorken CTRL'ye bastığım için şurası da dikkat ederseniz tam 3 milimdir. Çünkü burayı tanjantla beraber birleştirdim. Mecbur buranın tam düz bir şekilde bağlanması gerekmekte. Burayı da 3 milim dediğim an burası da otomatikman 3 milim. 1, 2, 3. Şuradan biraz fazlalık, buradan biraz fazlalık. Tekrardan burayı böyle rakamlarla boğmamak için bu eğrimi seçeceğim. Bu eğrimi seçeceğim. Shift E equal. Yani buradaki bu eşittir sembolünü yaptığım zaman da otomatikman bu iki tarafta 3 milim olacak. Hatta bu işarete bastığım zaman hangi iki çizgimin birbiriyle eşit olduğunu da görebileceğim. Buraya kadar yaptık. Şimdi nasıl devam edeceğim? Burada bir tırnak işlemi yapacağım. Şimdi bunlar ama oynuyor. Bakın şu an 4. Bunların oynamasını istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Bu iki eğrimin, uçlardaki eğrimin merkez noktalarını seçiyorum. Vertikal yani dikey olarak aynı çizgide olsun kuralını oluşturacağım. Bakın burası 4'tü. Yani 4 tane tanımlanamayan bir çizim var burada. Shift V'ye bastığım zaman burası 3'e düştü. Ama ben bunu oynattığım zaman otomatikman yukarıdaki de oynuyor. Çünkü ne yaptık? Bu iki noktanın kuralını
bu iki noktanın kuralını dikey olarak aynı çizgide olma kuralını oluşturttum. Şimdi bu ikisini de oluşturtalım. Nizami olsun çizimimiz. Bu çizgiye noktaya gelelim, bu noktaya gelelim. Shift vertikal yani dikey olarak aynı çizgide olsun. Burası da oldu ve burası da 2'ye düştü. Burayı arada bir takip etmenizde fayda var. Şimdi burada bir tane halka oluşturmam gerekiyor. Bir eğri daha yapacağım. Buraya bir merkez noktası belirtiyorum ve şurayı şöyle bir, bakın hemen öteki tarafa geçti. Şurada bırakıyorum. Artık sağ klikle düze getirtebilirim. Artık buradan sonrasını yapabilirim. Ne demiştik? Şapkamızın ucundaki girinti 7 milim olacak. O zaman bunu seçip Alt O diyeceğim ve orası 9,5'muş. Bunu üzerine tıklayarak 7 milime çevireceğim. Ama çok fazla bakın her yerden oynuyor. O zaman ne yapacağım? Dur geri yapayım. Bozuldu şeklim biraz. Şu nokta ile şu noktayı da aynı yatay çizgide olsun istiyorum. O zaman da ne yapacağız? Horizontal yani Shift H'ye basacağız. Bu sefer ne olacak? Sağa sola oynayabilecek ama yukarı aşağı oynamayacak. Bu şekilde bir kural oluşturmuş olduk. Şu iki noktamın arasını da öyle bir belirteyim ki buradaki benim ara parçam 3 milim kadar en az 3 milim olacak şekilde bir uzunluk belirteyim ve burada da sabit olarak kalsın. Distansı kullanacağız. Mesafeyi Alt D. Alt D. Bunu manuel yapabiliriz. Nasıl yani? Üzerine tıklayacağım. Rakamın üzerine geleceğim distansın. Mouse'u basılı tutup sağa sola manuel olarak da yapabiliyorum. O zaman şurası en az 3 milim olacak şekilde kalacak. Tamam. Burasını da burayı böyle yaptık. Şimdi şuraya yapalım ki çok fazla bizim etrafımızda şeklimizde karışıklığa meyil olmasın. Şimdi ne yapacağız? Buradan 2 tane çizgi getiriyoruz. Bu sefer çizgi modu line yani L kısa harfine basıyorum. Şuradan bir çizgiyi bu tarafa getiriyorum. Şu an ya düz çünkü burada bakın orada üzerinde bir tane yeşil yatay bir çizgi var. Ben onu şurada da bile bıraksam bu çizgim düz olacaktır. Biraz daha aşağı indirim artık bu çizgimi burada bırakır. Ama şurada yaparsam bu çizgimi düz olarak yapmış bulunuyor. Bu son 4'ten sonra Blender bu şekilde bir görüntü oluşturuyor ama bunda şüphe yok. Şöyle ufak bir oynama yaptığınız zaman sistem onu otomatikman düzeltiyor. Yeter ki burada yatay yani bu çizginin düz olduğu sembolü yakalayın. L'ye tekrardan basıyorum çünkü normale geçmişti. Buradan da şuraya şöyle bırakayım. Sağ klikle boşa çıkartayım. Çizgi modunda sağ klikle tekrardan boşa çıkartıyorum. Evet, burası da düzeldi. Şimdi burayı bu şekilde bir eğriyi yapıp burayla birleştirmem gerekiyor. Aynı şekilde burayı da bu şekilde birleştireceğim. O zaman A eğri moduna geliyorum. Şuraya bir merkez noktası. Şurası da şurada bırakıyorum. Şuraya bir merkez noktası. Şuradan başlayıp kızardıktan sonra şurada bırakabilirim. Sağ klikle normale getirdim. Şimdi istersem bu iki noktaları Shift ile tutup L harfine basarım ve burada otomatikman bana bir orta çizgi yapar. İstersem de buradan başlayıp buraya getirirsem gene sistem bana otomatik bir çizgi yapar. Buradaki çizgiyi yapmadı galiba. Hata oldu. Hemen geri yaparım. Hiç sıkıntı değil. Şunu tekrardan geri yapayım. Bu iki çizgi noktalara basıyorum. L'ye basıyorum ve bir çizgi oluşturdu. Şimdi normale geldim. Tekrardan bunları da yapayım. L'ye basayım, oluşturdu. Demek ki tekrardan bastığımız zaman çizgilerimizi atıyormuş. Burada bu eğri bu çizgimiz. Bunu da düzeltelim. Bakın burada sembol yok. Bu çizgi bunu ifade ediyor. Bunun eğri düz olmadığını, burada düz gibi görünse sistemde düz değil. O zaman buna bir horizontal ekleyeceğiz. İsterseniz buraya basarsınız, isterseniz Shift H yaparsınız. Varmış halbuki. Ötekisi hangisiymiş? Ötekisi de varmış. Varmış ama sistem göstermemiş. Çok önemli değil. Bunlar yani bizim önüne geçebileceğimiz, çünkü bu açık kaynak bir yazılım. Önüne geçebileceğiniz problemler. Zamanla bu problemleri de siz de çözmeyi öğreneceksiniz ama uzun bir alıştırma dönemi geçirmeniz gerekiyor. Bu çizgilerimizi tanjantla bağlayalım ki nizami bir şekilde burası birleşsin. Shift ile bunları seçiyorum. Neydi? Shift T harfi.
Buraları da birleştiriyorum. Shift T. Bunu da birleştiriyorum. Shift T. Bunu da birleştiriyorum. Shift T. Bunları da birleştirelim. Shift T. Gene aynı bir şekilde burayı da birleştireceğim. Shift T. Evet. Şurayı, şu iki noktamı aynı nizami vertikalde yani dikeyde birleştirelim. İki noktayı seçiyorum. Shift V'ye basıyorum. Artık bunu eğdiğim zaman burası da eğilecek. Tamamdır. Şunu da şuraya atayım da biraz daha benim çizgilerimi bozmasın. Şimdi burasını da gene 3 milim yapalım. Alt neydi? O'ydu. Çapı 3 milim yeterlidir burada. 3 milim yapalım. Çok fazla da malzeme gitmesin. Çok fazla büyük bir ağırlıkta çekmeyecek. Buralar neden burası da 3 milim oldu? Çünkü tanjantla bağladı. Tanjant, tanjant, tanjant. Buraya 7 milim dedik. Mecburen burası da 3 milim olmak zorunda. Neden 3 milim olmak zorunda? Çünkü bu büyük eğrimize birleştiği noktalar aynı dikey noktada. Burada aynı dikey noktada olduğu için burası da 3 milim olmak zorunda. Sadece 2 tane yerim kalmış tanımlanamayan. Bunu da nasıl tespit edebilirim? Oynatarak noktaları. Oynatarak tespit edebilirim. Ama burada ben böyle olmasını istemiyorum. Şapkamızın burada şu şekilde bir çıkıntısı vardı dikkat ederseniz. Sonra burasının böyle gelmesini istiyordum. Çünkü buradaki şapkama zarar vermesini istemiyorum oradaki bez noktasının. Shift Ctrl Z ile geri yapalım. O zaman nasıl yapacağız? Buradaki tanjantımızı bir ilk önce sileceğiz. Tanjantımızı bir üzerine sol klikle tıklayarak mouse'la delete constraint diyeceğiz. Burası silindi. Şu çizgimi sileceğim. Çünkü burasının şöyle gelip devam etmesini istiyorum. Delete tuşuna basıyorum. Burası da silindi. O zaman L çizgi moduna getiriyorum. Buradan başlayıp şöyle bir çizgi getirsin ve devamında da şu şekil olsun istiyorum. Sağ klikle bu çizgiyi bıraktım. Tekrar sağ klik yaptım. Normale getirdim. Şu iki noktaları birleştireceğim. Coincident'i kullanacağız. Bunu böyle birleştirmeye kalkarsam olmaz. Bu sefer bu içerisini doldurmaz. Hatalı olur. Şöyle açarım. Bu noktayı seçerim. Bu noktayı seçerim Shift ile ve Shift S ile Connect'ten de kafanızda kalabilir. Connect de diyebilirsiniz. Şimdi bu ikisini tanjantla birleştirebilirim. Bu iki noktayı, iki çizgimi seçip neydi? Shift T'ydi. Tanjant ile birleştirdim. Yani çok da kötü olmadı. Çizgim şu an, şeklim şu an sanki ortama oluşturmuş gibi. Yalnız şurasını tanjantla birleştirmek istiyorum ki nizami olsun. O zaman bu çizgiyi seçip, bu eğriyi seçip Shift T diyeceğim ve tanjantla birleştirdim. Ne kaldı? 4 tane şekilimden eksik kaldı. Ne yapacağız? Şurasını belirtmem gerekiyor. Çünkü şapkanın içerisindeki bu genişlik. Burası da kaçtı? 5.2. O zaman şu noktayla şu nokta arasındaki mesafeyi belirteceğim. Alt D. Üzerine çizgimi basıyorum. Yani şurada distansı kullanıyorum. Üzerine rakama basacağım. 5.2 diyorum. Enter diyorum. Burada ne kaldı? 3 tane bölümün mesafesini belirtmem gerekiyor. Evet, ilk yeri buldum. Bu aradaki mesafemizi yapacağız. Bu noktaya tıklıyorum. Bu noktaya tıklıyorum. Yani buradan ben Alt D'ye basarsam ne yapar? Cetvel uzunluğunu yapar. Ama ben cetvel uzunluğunu istemiyorum burada. Yatay bir şekildeki mesafesini istiyorum. O zaman ne yapacağız? Bakın distance'a geliyoruz. Burada ayrıyetten ne diyor? Alt D. Alt D cetvel mesafesidir. Alt V vertikal yani dikey mesafesidir. Alt H de horizontal yani yatay mesafedir. O zaman biz burada yatay mesafemizi kullanmak istiyoruz. Alt H'ye basıyorum ve burada şurada tutayım, aşağı doğru yapayım. Buradaki yatay mesafesimiz cetvel mesafesi değil. Hatta geri yapalım. Bir de cetvel mesafesine bakalım nasıl olacak. Alt D bakın çapraz yaptı ve birbirine girmiş oldu. Inconsistent oldu. Burada bunu hata verdi. Geri yapacağız. Şundan dolayı verdi o hatayı. Bunu silmediğim için verdi. Bir yer daha öğrenmiş olduk. Bunu siliyorum.
Çünkü iki taraf hem böyle ölçüp hem böyle ölçemezsin diyor sistem. Hemen hata verdi. O zaman şu noktayla şu noktayı yapıp Alt D diyorum. Cetvel mesafesini gösterdi. Bu bizim işimize yaramıyor. Şöyle yapacağız. Tekrardan bu iki noktayı seçeceğim ve Alt H diyeceğim. Horizontal yatay mesafesini versin. Üzerine tıklıyorum. 20 kadar olmasını istiyorum. 20,0 tam 20 diyelim. Şeklimiz güzel olsun. 20 diyelim. Burası 2 santim kadar şapkanın içerisine girsin istedik. Tamamdır. Ne kaldı? Şurası 3 milim kadar, bakalım ne kadar mesafedeymiş. 1, 2, tam 3 milim. Aslında şu an şeklim tam oturmuş durumda. Ne kaldı? 2 tane çizim kaldı. Neler bunlar? Şurası. Bakın hemen bulduk. Alt Z dedim. Pardon, CTRL Z dedim. O zaman ne yapacağız? Şunun uzunluğunu bulacağım. Alt D. Kaçmış bu da? Şöyle biraz yaklaştırırsam şeklimi çizebilirim. Evet. Alt D ile bunun mesafesini de ölçtük. Bu şekilde çok iyi. Hiç oynatmama gerek yok. Şunu biraz mesafeyi, yani şu eğimi biraz daha geniş yapayım. Şapkamın burada kesintisi bu kadar değildi. Şöyle biraz kısaltırsak bu şekilde bir eğimle burada şapkamızın ön noktasına gelebilir. Bir tane kaldı. Bunu nasıl bulacaktık? Sağ sola oynatarak bulacağız. Nereden yapabilirim? Bakalım nereler var. Şöyle yaklaştırayım. Hemen bozduk. Burada kamera görüntümü tekrardan sağa getiriyorum. Yerlerimizi oynatalım. Nereler kalmış olabilir? Buralar değil, buralar değil, buralar değil. Bu mesafeyi mi belirteceğiz yoksa? Hayır. Buralar uyuşmuyor, buralar uyuşmuyor. Ne kaldı burada? Evet, şurası. En önemli noktamız. Bakın onu es geçiyordum. El fenerine girecek yeri sıkılaştırması lazım. Burada çok önemli bir noktayı atlamıştım. Şimdi el fenerimizin çapı 21,25'ti. Biz de onu 1 milim daha böyle sıksın diye 1 milim küçük yaptık. Ama burada bunun girmesi lazım ki el fenerine ve hem bu malzememe, filamentime, şeklime zarar vermesin ve aynı zamanda el feneriminizin içerisine, yani kaplayacak şekilde rahat bir şekilde girip çıksın. Burada ağız açıklığını ölçmem gerekiyor. Ağız açıklığının mesafesini belirtmem gerekiyor. Ağız açıklığımızın mesafesini şuradan belirtebilirim. Burada 1 milim daha düşük yapacağım. Yani sağdan soldan birer milim esnesin. Buradan 1 milim, buradan da 1 milim. Alt D diyorum. Zaten aynı tanjantlarla belirtilmişti. Bu iki merkez noktalarımız aynı dikeydeydi. O zaman direkt Alt D diyebilirim. İlla ki dikey demek zorunda değilim. 20,25. O zaman bunu da, hatta şöyle göstereyim, şuraya alayım. Bunu ben manuel olarak yaptığım zaman buradaki mesafemi belirtebiliyorum. Hemen üzerine tıklayacağım. 19,25 diyeceğiz. Ne oldu? Buradaki aradaki tam bir el fenerimizin mesafesi, çapı. Buradan da yarımşar milim daha esnesin ve bu el fenerimizi sıkıca tutacak bir şekilde. Çünkü el fenerim çok ağır değil. El fenerim ağır olmadığı için de çok rahat bir şekilde kavrayacağını düşünüyorum. Fully Defined Sketch. Artık skecimizde hiç problem kalmadı. Bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Çizgim nizami oldu, çizimim. İşime yarayacak şekilde oldu. İhtiyaçlarımı karşılayacak ölçeklendirmeleri yaptım. Şimdi ne yapacağım o zaman? Şurayı biraz daha açabilirim. Çizimimi Mesh'e, yani Blender'ın objesine çevirmem gerekiyor. Şu an sadece bir teknik resimde. Burada o zaman Sketcher'ımıza geldik. İsmimiz el feneri. El feneri yeterli. Convert to. Convert to mesh diyeceğiz. Bezier bir eğriydi. Bezier'i kullanmıyoruz objelerde. Mesh'i kullanıyoruz. Mesh curve, yani objenin eğimleri kaç noktadan oluşacak? Blender'da veya işte diğer 3 boyutlu çizim araçlarında aynı ilkokulda öğrendiğimiz gibi çizgiler noktalardan oluşur. Bu da
Blender'da da çizgilerimiz noktalardan oluşuyor. Eğimlerde bir 360 derece kaç noktadan oluşsun? Şu an 12'de. Bu 12'yi tam nizami olması için ben 64'ü kullanıyorum. 64 dedik. Fill shape. Fill dediği buradaki orta mesafeyi doldursun mu? Daha demin anlatırken ne demiştim? İçin açıklık varsa doldurmaz. Çünkü bu bir bütün olmamış oluyor. Her yerde birer nokta mı olması gerekiyor. Bunu birer noktalarla beraber buranın içerisini dolduracak. Ne dedik? Leave el feneri diyeceğiz. Artık burada başka bir şeyimiz kalmadı. Leave el feneri dedim ve benim çizimimin içerisinde doldurmuş bulundu. Yalnız ne oldu? Bu benim sağdan görünüşüme getireyim. Sanki burada sağdan görünüşte çizimimde hiçbir problem yokmuş gibi görünüyor. Ama ben yukarıdan bakmak istediğimde sadece bu çizimimin 2 boyutlu olduğunu görebiliyorum. Buna artık boyut kazandıracağım. Yani kalınlık kazandıracağım. Bunu nereden yapacağız? Ayarlar bölümünden modifiers, yani bu şeklimizi modifiye edeceğiz. Modifiye ekle. Generate bölümünde solidify, yani kalınlık kazandır eklentimizi kullanacağız. Burada mod simple, sıkıntı yok. Thickness'ı burada belirtiyorum. 1,5 santim olmasını istiyorum. Yani burayı 15 milim olarak seçeceğim ve direkt şeklim artık boyut kazandı. 3 boyuta gelmiş oldu. Burada offset bölümümüz şurada işimize yarıyor. Offset bölümünü bu şekilde bırakabiliriz. Burası merkez çizgimiz, sıfır noktamız. Eksi 1 dersek eksi bölüme doğru, yani eksi x'e doğru devam eder. Bunu sağa doğru çekersem, 0 yaparsam 7,5 milimetre sağa artı bölüme, 7,5 sola yapar. Bunu artı 1 dersem bu sefer artı bölümüne doğru x çizgimizde artı bölümüne doğru kalınlık kazandırır. Ama bizim burada tek bir parça olduğu için bu çok fazla önemli değil. Nasıl yaparsanız yapın hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi burada ismini el feneri koyduk. Buradaki objelerimizin listesine de buraya el feneri olarak geçti. Bu noktada ben burada şimdi obje modundayız. Tab ile edit moduna gelirsem bu şeklimin daha tam bir şekil olmadığını görüyorum. Çünkü biz buradaki modifiyemizi kabul etmemiz gerekiyor. Yani sistemde onaylamamız gerekiyor. Bu objemiz şu an gene hala 2 boyutlu. Sadece bize görsel olarak bunu sunuyor. O zaman ne yapacağız? Kabul et diyeceğiz. Apply all veyahut da burada Apply bölümünü seçmemiz gerekiyor. Yani obje edit modundan çıkıp obje moduna gelip o şekilde seçmemiz lazım. Apply diyeceğiz. Şimdi biz ama o edit moduna geçtiğimiz zaman tab ile veya buradan seçersek artık şeklimizin 3 boyutlu olarak karşımıza geldiğini de görüyoruz. Son bir adımımız kaldı Blender programımızda. Şeklimiz nizami mi? Yani 3 boyutlu yazıcıda herhangi bir sıkıntı olmadan bu baskı sürecini yaşayabilir miyiz? Onun kontrolünü yapacağız. 3D print eklentimizle bu 3D print eklentimizi edit bölümünde preferences eklentiler bölümünden aktif ediyorsunuz. Şayet bu eklentilere ihtiyacınız varsa da bu videomu hızlı bir şekilde izleyerek çok kısa sürede Blender programınızı 3 boyutlu yazıcıların çizim programlarına çevirebilirsiniz. Şeklimizi seçiyoruz. 3D Print'e geliyoruz. Burada şeklimizi Check All, yani 3 boyutlu yazıcılar için Check diyoruz. Check All. Buradaki en alt bölüme kadar olan bütün verilerimizi 0 göstermesi gerekir. Bu bütün verilerimi 0 gösterirse çok nizami bir çizim yapmış olduk anlamına geliyor. Artık ne yapacağız? Burada son bir kontrolü yapmanızda fayda var. Burada item bölümü, item bölümünde skalamızın 1'e 1 olması gerekiyor. 1 değil ise burada Shift A ile Ctrl A ile Apply Scale demeniz gerekiyor. Çünkü bu şeklimizi böyle S ile büyüttük, küçülttüyseniz burada skalamızda demek ki orijinalinden 1,4 katı daha büyükmüş. O zaman ne yapıyorsun? Ctrl A diyorsun. Yani
çıktısını aldırmak istediğimizde de bu Blender programlarıyla problem yaşarsınız boyutlandırmada. Apply All'dan Scale diyeceksiniz. Bu scale'ını 1'e çevireceksiniz. Ama tabii ki boyutlarımızı da büyütmüş olmuş oluyorsunuz. Şimdi CTRL Z diyebilirim. Tekrardan Z, tekrardan Z. Tamamdır. Artık çizimimiz burada, her şeyimiz tamam. 3D print diyoruz. Claim artık hep sıfır olduğu için bu aralarda bir şey yapmanıza gerek yok. Artık STL formatında çizimimizi alabiliriz. Format STL. Ben STL kullanıyorum. Çünkü Ultimaker Cura dilimleme programını kullanıyorum. Bundan dolayı da STL programım en çok işime yarayan program. Export'ta hangi klasörü seçmeniz gerektiği ile alakalı burada benim desktop'ta 3D Parse diye bir yerim var. Ne yapalım? Sağ klikle yeni bir tane klasör açayım. Nerede? Files, Add New Folder, El Feneri, Şapka, Enter. Klasörümü seçtim. Accept. Accept. Artık export dediğim zaman burada dosyamı atacak. Ne diyor? Exported. Yalnız bir şeyi unuttuk. CTRL save demeyi dosyamızın başında unuttuk. Yani açık kaynak yazılım olduğu için mesela şu an bende hiçbir problem olmadı. Burada açık kaynak yazılı olduğu için veya bilgisayarınızın RAM'i, ekran kartı kaldırmadığı zaman bazen program kapanabiliyor. Bunların önüne geçmek için de dosyamızı, projemize başlar başlamaz kaydetmeniz olması gerekiyor. Buna çok dikkat edin. El feneri şapka diyorum ve Save Blender File diyorum. Dosyamızı da atmıştık. Artık ne yapabiliriz? Ultimaker Cura'da kontrolümüzü dilimleme işlemini yapabiliriz. Ultimaker Cura programında yeni dosya seçiyoruz. Nereye yapmıştık? El feneri, şapka. Buradaki el feneri dosyamızda bakın el feneri olarak attı. Blender'daki obje bölümündeki ismi neyse de dosyamız STL dosyamızda bu şekilde atıyor. Bu untitled neden attı başına? Çünkü biz dosyaya farklı kaydet dememiştik Blender'da. O farklı kaydeti yapmış olsaydık burasını da bizim untitled demeyecekti. O dosyanın kaydettiğimiz dosya yapacaktı. Burada seçiyorum dosyamı. Buraya yükledi. Benim yazıcım Anycobi Cobra 2. Burada benim sol alt köşemiz burada görünüyor. Bunu tabii ki yatay olarak çevirmem gerekecek. Bu şekilde yapmam dolayısıyla bakın burada da işaretler yapmış. Buralar havada. En güzel çizimimi, en güzel baskımı nasıl alırım? Bunu dikey olarak çevirdiğim durumda üzerine tıklıyorum. Çevirme bölümüne getiriyorum. Şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Böyle yan çevirmem lazım. O zaman yeşili kullanacağım. 90 derece çevirdim. Evet, bu şekilde ben baskıyı yaparsam çok kaliteli, sağlam bir baskı yapmış olacağım. Dilimleme diyelim. Daha net göstereceğim size. Ön izleme. Bakın artık bu şekilde bizim nizami bir şekilde yapmış oluyor. Burada dolgularımız eksik galiba. Dolguyu %100'e getireceğiz. Tamam. Bakın dolgu yapmıyor nedense. Dolgumuz bölümümüz eksik. Tamam, hiç önemli değil. Ama burada neyimiz önemli? Şimdi benim ön taraf, bunu bir tur daha ben çevirmeyi planlıyorum. Şöyle yanlamasına yapsın. Burayı da 90 dedik. Tekrar dilimle dedim. 17 dakika 6 gram. Ne diyor? Bakın yarıma gelelim. Evet. Burada nedense içlerini doldurmuyor. Şuraları doldurmuyor. O zaman ne yapacağız? Burada benim ayarlar rehberimde Türkçe olarak ben çevirdim. Bu bir video paylaşmıştım bir ay kadar önce. Türkçe'ye çevirtmiştik. Settings Guide eklentisini. Ultimaker Cura'nın neredeyse ayarlar rehberi, el kitabı, programın el kitabı diyebileceğiniz bir eklenti. Türkçe'ye çevirdim. İngilizce ve Almanca olarak sistemdeydi. Bu videomu da izleyebilirseniz siz de Settings Guide eklentinizi Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Burada dolgumuzu bizim %100 yapmamız gerekiyor. Aşağı iniyorum. Üst alt şekil. Nerede? Dolgu. Dolgumuz %100. Burada nedense yalnız dolguyu yapmıyor. Şöyle daha iyi görürsünüz. Şurada bir sıkıntı var.
burada bir sıkıntı yapıyor. Bunu çözmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 0,4 2,4 milim yapar. Buraya hala 2 tane eklemesi gerekiyor. Dolgu hattı kayma mesafesi. Dolgu hatlarını bağlayın. Dolgu hattı çoğaltıcı. Burada bu problemi çözmemiz lazım. İçerisinin boş olmaması gerekiyor. Uzun aramalardan sonra buldum. Alternatif ek duvar eklememiz gerekiyor. Çünkü sistem bizi burada dolgu yapacak bir yer bırakmıyor. Yani burada dolguluk bir yer yok. Yalnız biz alternatif ek duvar yaparak buranın içerisinin de doldurulmasını sağlıyoruz. Burada ne diyor bize? Mavi olanlar iç bölüm. Mavi olanlar iç bölüm, yeşil olanlar iç duvarlar, kırmızı turuncuya benzer bölümde dış duvar. Şuraya en başta geliyoruz. Bu sistem nasıl gelecek? Dış duvarı yapıyor, iç duvarı yapıyor. İç duvarımızda alternatif ek duvarı işaretlediğimiz için bu aradaki mesafeye de boşluğa da bir tane iç duvar ekliyor. Sonra dolgumuzu gerçekleştiriyor. Bu şekilde de parçamızı oluşturmuş olduk. 1 dakika fark etti. Çok önemli değil ama bu şekilde de sağlam bir parça almış olacağız. Diske kaydet diyoruz. Burada istediğimiz yere çıktımızı alıyoruz. Bu şekilde de artık yazıcımıza da geçebiliriz. Buraya kadar sabredip izlediğiniz için teşekkür ederim. Her türlü sorunuza ivedilikle cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 boyutlu yazıcılarımızı süs eşyası baskı aracından kurtarıp ihtiyacımız doğrultusunda baskılar yapmak üzere çizimler videosu yapmaya çalışıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.